Evrimli büyücüyle binici oynadıktan sonra dedim bu 2.6'yı da oynayalım ya. Kendi hesabımda bu arada evrimli büyücüyle dev iskeletli desteği oynuyorum full. Bu hesapta da yan hesabım bu. Bunda da 2.6 oynuyorum. Ya binici destelerine aşık olmaya başladım beyler. Sadece binici oynuyorum ya şu sıralar. Aslında hani şey geleceği için ileriki evrimlerde bir saniye çetim. Şurayı savunayım bir. İleriki evrimlerde evrimli Tesla ile evrimli okçular geleceği için X-Yayına geçmeyi düşünüyorum. O yüzden ileriki günlerde X-Yay destesi çok görebilirsiniz bu kanalda. Ama bugün binici oynayacağım abi. Çünkü bugün binici oynamak istiyorum. Bir de binici dediğim gibi abi fazla oynuyor artık. Delisi oldum ya. Yapamıyorum. Binicisiz yapamıyorum. Şimdi buradan bir atağa da çıkarız şimdi. Silahşörün canı neredeyse full olacak çünkü. Şöyle bir domuz binicisi. Ona da erkenden tomruğu atalım bu arada. Ölsün o orada. Adam garip bir logbait oynuyor. Normalde logbait'te iskelet kral ya da boss haydut oynuyorlar ama bu adam zaten defans da yapamadı. Bilmiyorum bu adam ne yapıyor. Bazen rakip bir anda hani kökle verir. Bir de spam oynuyorlarsa abartıyorlar ya bu kökleme işini. Mesela az önce yeteneğini gördünüz. Niye öyle bir yetenek bastı ki silahşöre hasar bile veremedi yani. Oradan birazcık hasar yiyelim. Hiç sıkıntım yok bu arada. Ve mesela logbait'te hayalet ne alaka? Bu adama 3 taş attık bu arada chat'im. Çalıyı niye o kadar geriden atıyor mesela? Ona ben yine de tomruk atacağım ya. Vurmasın da. Yine bir kuleyi de yıktık bu arada. Şimdi şöyle silahşörü çektim. Önüne de şey koyalım, buz golemi. Savunsun abi. Tamam. Şöyle bir tane daha binici bu arada. Oo, mega şövalyesi de varmış. Bir de evrimli. Hiç de kullanmadı bak. Çok büyük hata bence. Evrimli kartlar bu oyunu yani domine ediyor. Evrimli kartı kullanmıyor bu adam. Şimdi burası sıkıntı olur mu? Sanmıyorum ya. Şöyle kayıtlayalım bence onları. Tamam. Şöyle top, şöyle de iskeletler. Onu öldürsün diyeceğim de tamam öldürdü. Mega şövalye yetişemedi. Şöyle bir buz golemi. Tamam çok güzel. Şöyle de top. Adam bu arada bayağı iyi spamladı ama kulemize bile dokunamadı ya. Silahşörleri çok güzel çevirdik bu arada. Adamın destesi de tam bir orta kupalar destesi yani. 2.6 ile yani ezdik geçtik Firuze'yi. Hemen diğer maça geçelim abi. 2 gün önce oynadığım evrimli büyücü versiyonu da çok güzel bu arada. Onu da denemek istiyorsanız ya da izlemek istiyorsanız oynayın, izleyin artık. O da çok güzel. Ben bu destede şeyi çok fena dopamin salgılıyorum ya. Bir hem her silahşör ateş ettiğinde dopamin salgılıyorum. Hem de Lan. O kraliçeyi almayacak değil mi? Tüh. Aa, tamam güzel. En azından çok hasar yemedik. En azından az çok eşitiz şu an hasarda. Bir de şeyde çok dopamin salgılıyorum. Böyle buz golemiyle mesela buz golemini şuradan bastığınızda bu taraftan gelen kartları böyle kayıtlıyor ya. O çok fena beni tavlıyor ya. Çok fena. Ya kendimi çok zeki hissediyorum onu yapınca. Şimdi abi adam domuzcuklar destesi oynuyor. Biz de domuz binici 2.6 oynuyoruz. Klasik deste. Bu arada bu desteği evrimli iskeletlerle de oynayabilirdik ama o alev topu kaçtı. Ve şu an çok fena sıkıntıdayım chat'im. Neyse en azından silahşör birazcık vurdu da. Hani yoksa Prenses full canla gelseydi ne yapardım bilmiyorum ya. Aha tam oraya alev topu.
Alev topunu da çoğunu kaçırdık ama neyse, tamam, güzel. Yine çok hasar yemedik. Yine bir şekilde şans bizden yana. Evrimli topumu da çevirdim bu arada. Bir sonraki defansımız çok çok daha rahat olacak. Bu bu binici oynuyor. Vallahi var ya, biniciye aşık oldum diyebilirim chatim. Ya belki bir kere daha söyledim bu videoda ama bir kere daha söylemek istiyorum ya. O buz ruhu tamam, çok güzel. Ölmezse çok mutlu olurum. Şöyle de toplar. Oraya deprem atsa da hiç sıkıntı olmaz aslında. Tamam, atmadı. İksirini defansta kullandı. Biz şimdi şöyle... Adam niye benimle aynı yön oynamıyor onu da merak ediyorum bu arada. Şu iksirin biriksin de alev topuna falan da ihtiyacım olur. Hadi attım ya. Evrimli buz ruhunu orada vursaydım çok güzel olurdu aslında. Adam bu arada defansı çok fena fadeledi lan. Chat'im, onu fark ettiniz mi? Buraya bu arada %100 deprem geliyor. Aynen öyle. Biliriz abi, biliriz. Hasar yiyeceğiz mecbur ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir binici artı alev topu. Çeviririm. Oha, oğlum bu adam alev topuna yakalanmamak için mi o kadar geç attı acaba? Yoksa farklı bir taktiği mi vardı? Şimdi bu taraftan atıyorum ki topu. Depreme denk gelmeyelim diyeceğim de depremi atmadı. Bu adam hiçbir şeye iksir yetiştirememeye başladı chatim bu arada. Bu adamı döngüye aldık chatim. Onu söyleyeyim de. Onu söyleyeyim. Aa, Asya yazıyormuş oğlum. Ben de aslan diye okudum ya. Bir an İ'nin noktasını birleşik gördü gözüm. Aslan geldi diyecektim. Bağıracaktım. Türk geldi lan diyecektim. Ama çok vurmasınlar. Tamam. Çok fazla iksir harcadım ama o da çok fazla iksir harcadı. Yani depremi boşa attı chatim. O yüzden hiç sıkıntım yok. Bu arada niyeyse şu sıralar çok fazla domuzcuk gelmeye başladı karşıma. Garip yani. O kraliçe ne alaka ya? Neyse, biz bunları buradan gönderelim. Kraliçeliği de nasıl savunuruz bilmiyorum chatim. Şöyle bir tomruk attım. Şöyle de bir slasher. Tamam, o zaten görünmezliğiyle aynen kuleye bile ulaşamayacak. Onun hasarını yedik ya. Yapacak bir şey yok. Yoksa silahşörümün canı çok az kalırdı. Gerçi bu deste bize anti mi? Bilmiyorum bu arada. Ben zorlanıyorum bu desteği oynarken. Bu desteğe karşı oynarken yani. Çünkü ne zaman silahşör artı buz golemi çıksam şey atıyor. Şöyle aynen öyle. Aynen öyle. Ben daha az iksir harcadım bu sefer. Ben daha az iksir harcadım. Gerçi öncekinde de daha az iksir harcamıştım ama bu sefer 2 iksir az daha harcadık. Şimdi silahşörün önüne bu sefer buz golemi koymayacağım. Çünkü zaten paket atıyor, öldürüyor ya. Çok güzel lan. Evrimli buz golemi çöpe gitti. Buz ruhu pardon. Buz golemi ne alakalı? Tamam, bu atakla tutturduk lan. Silahşör artı buz golemi yerine silahşör artı binici yapmam gerekiyormuş. Onu da öldürmesin bir zahmet ya. Kraliçe var ya. Çok güzel tomruk. Ama çok kötü bir alev topu. Bu sefer çok fazla attım. Ya tomruğun geri ittirmesini nasıl hesaplayamaz bir insan? Kendi attığı tomruğun geri ittirmesini hem de. O da garip yani. Neyse, enti. Arada kendimle düşman oluyorum öyle chatim ya. Rakibe de avans vermek lazım arada. Şöyle topun evrimiyle hem rakip topu hem de kraliçeyi vurur muyuz diyeceğim mi? Kraliçe bir canla kaldı ya. Paket yardı. Paket yardı. Depreme mi döneceksin? Bu arada elinde paketi yok. O yüzden buz golemi artı alev topunu kaçırdık. İkisini de kaçırdık bir de. Neyse, en azından silahşör de yardım ettiği için aynen öyle bir vuruş alacağız. Elim kaydı.
Sıcaktan terliyorum falan filan. Bahaneler... Bazen de bahane buluruz abi bu hayatta. Bazen de bahanelerle yetiniriz yani. Şöyle alev topu artı buz ruhu. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şimdi tekrardan arkadan silahşörle başladım. Paket atmasın diye yine şey yapıyorum ama kraliçeye yakalandık. Şöyle hem kraliçeye hem de kuleye alev topunu da çakarız. Onu da söyleyeyim de. Tam kraliçe yeteneğini kullansın. Şöyle de bir topçu. Bu sefer deprem gelmedi niyeyse. Garip bir şekilde. Yani her zaman atarsın. Niye bu sefer atmadın ki? Korkuyordum yani. Deprem gelir de altımıza yaparız diye. Alev topumu da kullanmıştım hani. Benim bu alev topları niye bugün kaçıyor ya da bu el? Anlamadım. Bu sefer tutturdu. Bu sefer tutturdu. Çok hasar yiyeceğiz. Çok hasar yedik. Adam neredeyse yakaladı bizi. Öyle de diyebiliriz. Çok agresif oynayacağım şimdi. Çok hasar yediğim için. Bizim de mallığımız var. Vur. Tamam, çok güzel, çok güzel. O vurmasaydı belki kaybetmiştik bu arada chatim. Bu arada bir sürü de silahşör biriktirmişim. Oraya paket gelir. Oraya paket gelir. Ama bizde şöyle tomruk artı alev topu bir can ne lan? Hesaplıydı. Hiç terlemedim. Hiç yakın değil. İyi oyundu bu arada. İyi oyunduğumuzu çakalım. Hatta bir de kalp atalım. Bugünlük de bu kadar olsun chatim. Bir sonraki videoda görüşürüz. 19 kaldı lan. Onu da açardık ya gitmeden bir. Neyse. Hoşça kalın. Bay bay.